orada? İspanyollar. Ani baskın verdiler reis. Don Diego. İntikamını almaya gelmiş. Niko ile Güle Topuk nerededir? Kaleye geçit vermemek için vuruştular düşmanla. Ama... hepsi düştü. Kardeşim. Ya hatunlar? Hatunlar nerededir? En son kaledelerdi reis. Tez Hızır'la Pir'i şifaneye yerleştirin. Biz kaleye gideceğiz, haydi. Hatunlar kaledeler mi? Vuruşmaya indiler, daha da gelmediler kaleye. Ahaliye yardıma gitmişlerdir. Tez bulun onları, gelsinler kaleye. Güle Topuk. Güle Topuk. Aslanım. Canımızı verdik. Kaleyi vermedik baba Oruç. Aslanım benim. Ama affet. Kelimemizi koruyamadık. Niko. O nerede? Niko. Niko. Korumuşsunuz aslanım. Canınızla, kanınızla emanete sahip çıkmışsınız. Merak etme. Gayrı bize şehadet şerbeti içmek düştü baba Oruç. Ben gam tutmam. Siz de tutmayın. Etme İskender. Etme kardeşim. Öyle konuşma ola. Eyvallah canım. İntikam almadan gitmek olmaz kardeş. Yurdum uğrunda şehit olacağım. Bunun şerefi bana yeter baba Oruç. Dayan aslanım. Dayan, Ekim'e gideceğiz, dayan. İntikamını beraber alacağız İskender'e. Dayan. Eşhedü enne ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ellerine bulaşan o kanın bedelini sana misliyle ödetecek Oruç'la Hızır. Bunu hiç düşünmez misin? Doğrusunu söylemek gerekirse... Hızır'la Oruç'u düşünüyorum. Ama... nasıl kahrolduklarını... nasıl delirdiklerini düşünüyorum. Kadınlarını esir aldım. Ben de onların onurlarını yerle bir ettim. Cicele basmalarının karşılığında ben de onların yurtlarını bastım.
Benim adamlarımı öldürmelerine karşılık ben de onların 2 yakın Levent'ini öldürdüm. Kimler diye merak ediyorsunuz. Atları neydi Pedro? Niko ve Gülle Topuk. Nasıl kıyarsın onlara soysuz? Doğrusu kalelerini kahramanca savundular. Gerçekten takdir ediyorum. Ama sizler kalede kalmak yerine sokağa inmeniz işimi çok kolaylaştırdı. Hep bana kızacağınıza biraz da kendinize kızın senyoralar. Sen Hüma halamla tehdit etmeseydin bizi ele geçiremezdin. Biz de canınızı okurduk. Ama oruçta gelip Sufficiento. Oruçla Hızır'ın yapacağı tek bir şey var. Tek. 10.000 altını ve Koçbaba'daki Endülüsleri getirecekler. Ve sizleri götürecekler. bunu asla kabul etmeyeceklerini sen de bilirsin. O zaman sizleri kurtaramazlar. Biz rahat durur muyuz sanırsın sen? Hı? Bizi bu kafası güllü İspanyol aşiftesi mi zannettiniz? Onlar da nasılsa Ciceli başına yıkmaya gelirler. Kestiğim diyeti kabul etmezlerse görürüz. Ama Cicele gelecek olsalar bile sizleri orada asla bulamazlar. Ne yapacaksın bize? Nereye götüreceksin? O aklından geçen her neyse elbet mani olacaklar. Pişman olacaksın Don Diego. Burada. Orada sen ilgilen. Zafer sarhoşluğuyla ben biraz siesta yapacağım. Silencio, por favor. Her şey daha yeni başlıyor. Senyoralar. Birlikte çok güzel eğleneceğiz. Emin olun. Niko ile Gülle Topuk'u defnetmek için hazırız. Niko'yu Hızır ağam görünce çok kederlenecek. Çocukluktan arkadaşıydı. Leventlerini kaybetmenin acısını iyi bilirim reis. Başın sağ olsun. Eyvallah.
Ha Niko. Kardeşim. Beraber büyüdük. Giden gemi durur mu? İskeleyi bulur mu? İkimiz evi astık. Acep kısmet olur mu? Sıra sıra siniler, hasta olan iniler. Aldı gitti yar mi denizdeki gemiler. Ah yine bu gemi sevdası. Büktü belini benim kardeşimin. Sorma. Bir garip tekneciyim diye oluyor bunlar. Şöyle kalyon sahibi bir tüccar olsam. Öyle mi derdi el kız? Olursun, onu da olursun inşallah. Derya'ya bakıp beraber hayaller kurduk. Ama beraber ölemedik. Hızır. Ben yok. Biz var. Niko. Ben belki Sipahi Yakup Ağa'nın öz evladı değilim. Boş lafa lüzum yok. Sen nereye? Ben oraya. Böyle mi olacaktı böyle Niko? Kardeşim. Çocuktuk biz beraber miydik? Beraber hayal kurduk. Haydi Niko, boştayız kotayı. Küreklere asılacağız. Böyle olmayacaktı be Niko. Seni sağ bırakıp böyle bulmayacaktım. Bitti mi kardeşim? Sen mi bittin? Bizi bitirecek adam kendine mezar kazsın Hızır Efendi. Niko kaleyi savunurken kahramanca öldü. Namusumuzu yerde koymadı aslanım. Dostunda mağrur ol Hızır. Gülle Topuk'ta, Niko'da, diğer Leventlerimizin de kanını Don Diego'da komayacağız. İntikamımızı alacağız. Gam çekmeyeceğim. Yaş dökmeyeceğim. Gayrı intikamımızı alana dek yas tutmak haramdır bana. Leventler kelemizin her yerine bakmışlar. Hatunlar ortada yokmuş. Ne ölüleri, ne dirileri. Don Diego denen herifin adamı geldi. O Don Diego köpeği ne demeye adamını gönderir? Yaptıklarının bedelini kılıcımızla ödeteceğiz ona. Bu kadar emin olmayın. Çünkü kadınlarınız Don Diego'nun elinde esirler. Bu nasıl bir kancıklıktır? Hem namertçe saldırıp hem de hatunları mı kaçırır?
O alçak kadınlardan ne ister? Dur. Gelsin erkekse bize saldırsın. Hiç meallik yoktur o aşağılık herifte. Bıraksın hatunlarımızı gelsin kozunu bizimle paylaşsın. İsterse kendi gibi 10 tane çıksın meydana, ben tek çıkarım. Zaten döktüğü kanların, aldığı canların bedelini misliyle ödeyecek. Bir de hatunlarımızı elinde tutarak gazabımızı arttırmasın. Kadınlarınızı geri istiyorsanız Don Diego'nun diyetini ödeyeceksiniz. Yarına kadar 10.000 altın ve Koçbaba Adası'ndaki Endülüsleri teslim edeceksiniz. O it vermeyeceğimizi bile bile ne diye ister? Benim kellem dahi mevzu bahis olsa o mazlumları zalimin eline vermem. O halde kadınlarınız geri dönmez. Don Diego'nun kölesi olarak kalırlar. Nice Levent'imizi şehit etti. Can dostumun canına kıydı. Canımızdan kıymetli hatunlarımıza ilişti ya. Gayrı ayaklarımıza kapansa o Don Diego'yu kanında boğacağım. Siz Don Diego'yu ne sandınız ha? Onurunun diyetini ödemezseniz o da sizin onurunuzu böyle çiğner işte. Kadınlarını düşmanlarına kaybeden reziller olarak kalırsınız. Sen elçi değil, düşmanın ağzıyla konuşan bir soysuzsun. Biz ne namusumuzu düşmanın eline bırakırız, ne de düşmanın diline yem ederiz. Götürün bu iti Don Diego'ya. Cevabımızı anlatsın. Leventlere söyleyin. Niko'yla gülle topuğu defnetsinler. Sonra duaya geliriz. Evvela kadınların peşine düşmemiz icap eder. O Don Diego namusumuza bulaşarak bu savaşı çok büyüttü. Neyi var, neyi yok. Her şeyini kökünden kazıyacağız. O kadar Levent canları pahasına kalede savaştılar. Acaba seni mi dinlemeliydik hala? Ayrılmamalı mıydık kaleden? İlyas nasıl delirmiştir şimdi? Olan oldu artık. Çıktık ama gereğini de yaptık. Asıl beni teslim etmemek için siz esir düştünüz. Benim içim ona yanar. Biz kelimesi savunmaya omuz omuza çıktık hala. Ölsek de, esir düşsek de bu omuz omuza olmalıydı. Seni ölüme teslim edip de biz yaşayamazdık. Oruç, kim bilir ne haldedir şimdi. Modon'dan zaferle dönmüşken bir de bizi kurtarmakla uğraşacaklar şimdi. Hızır da kabına sığamıyordur şimdi. Diyeti kabul etmeyip bizi kurtarmaya geleceklerine eminim. Ama Don Diego bizi Cical'de bulamayacaklarını söyledi. İnşallah bu adam bir fenalık yapmadan gelirler. Cical'e geldik senyoralar. Hadi iniyoruz. Kalk. Kalk hadi. Kibar davran. Onlar esir olsa da bizim için kıymetliler. Esir kaldığın sürece size kötülük yapmayacağız. Ben izin vermem buna. Bana güven. Sen kimsin be? Defol git.
Ağam, acep Don Diego ile bir pazarlığa mı otursak? Belki bir anlaşma yolu buluruz. Nasıl anlaşacağız İlyas? Haydi altını geçtim. Bizden Endülüslü ahaliyi ister. Ne yapacağız? Ahaliyi onlara mı vereceğiz? Ne bileyim ağam, hatunlar orada esir. Ne edeceği belli o soysuzun. Bir çıkar yol bulmaya çalışırım. Çıkar yol boyun emek değil İlyas. Kendi ailemiz, evet demeyeyim. Ama şahsımız için onca mazlumu zalimlerin eline teslim etmek bize yakışmaz. Kelemez'deki felaketi haber uçurdular. Tez geldim. Ne yapacaksınız? Onun kestiği diyeti kabul edemeyiz. Yapılacak tek bir şey var. Hem intikamımızı almak hem de hatunları kurtarmak için Cicel'e saldıracağız. Don Diego'da saldırı yapacağımızı hesaplayıp tedbirleri artıracaktır. Çok zor olacak oraya girmek. Kestiği diyeti yarına kadar istedi. Belli ki yarın bir fenalık yapacak. Bir yolunu bulup saldırmaktan başka çaremiz yok. Var mı aklınızda bir fikir? Cezayir'e gideceğiz. Cezayir Cicel'in dibindedir. İyi düşünmüşsün de reis. Oraya konuşlanmak lazımdır. Nasıl olacak bu? Cezayirliler bizi barındırır mı orada? Cezayir emiri Selim Tumi'yi çok eski tanırım. Vakti zamanında korsanlar bunun gemilerine saldırmıştı. Ben de yetişip hem hayatını hem de gemilerini kurtarmıştım. Bundan mütevellit bir ahde vefamız vardır aramızda. Bize yardım edecektir. Malum Venedik'le büyük bir savaşın içindeyiz. Ama başınız sıkışırsa yardıma hazırız. Eyvallah. Venedik'le savaşınız çok büyük olacak. Bir de kendinize bu cepheyi açmayın devlet olarak. Don Diego da sizi düşman olarak görmediğini belirtti. Bırakın bu işi biz halledelim. Modon'u alarak Doğu Akdeniz'e hakim olduk. Gayrı artık bizim için Batı denizlerine. Cezayir'e yelken açma vakti gelmiştir. Hatunlarımızı kurtarıp Cicel'i Don Diego'nun başına yıkmadan dönmeyeceğiz. Eyvallah. İzin verirsen ben de onlarla gitmek isterim amca. Her ne kadar vazifemiz devlete karşı olsa da bu aile benim de ailem. Bu dava benim de davamdır. İyi düşünmüşsün. Sana yakışan da budur yeğenim. Devlet-i Aliye olarak size her zaman yardıma hazırız. Eyvallah. Kelemez'e yeni bir muhafız atayın kafi. Zira Cezayir'de vazifemiz uzun ve kanlı olacak. Diyet için gönderdiğimiz elçiyi öldürmüş Oruç. Belli ki kabul etmeyecekler. Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Yarın kraliyet filosu burada olacak. Endülüsleri bize teslim etmiş olsalar da onları krala hediye edip takdir alacaktım. Madem Endülüsleri vermiyorlar, ben de kralımıza onların kadınlarını hediye edeceğim. Zafer ziyafetin için her şey hazır Miyamur. En sevdiğin yemeklerden de yaptırdım. Senin büyük zaferin için. İkimizin zaferi Rozan. Bu gece doyasıya tadını çıkaracağız. Senden bir isteğim daha olacak. Esir aldığımız o kadınlar da getirilsin ziyafete. Neden? Zafer ziyafetimizde onların ezilmiş yüzlerini görmek istiyorum. Hem biz ezdikçe keyfimize keyif katarız.
Hem de ziyafete biraz daha neşe gelmesin. Ne yapacaksın yine? Bu geceyi zaferimize ve sana adadım Rozam. Sen ne istersen emrine amade. Pedro, hemen Rozam'ın isteğini yerine getir. O esir kadınlar da ziyafete teşrif etsinler. Sen de denizlerin ufkuna bakıp beni düşündüğünde bu uğultuyu dinleyesin. Don Diego sizin de ziyafete gelmenizi emretti. Hadi yürüyün. Ne işimiz var bizim sizin ziyafetinizde? Alçaklığınızı yeterince gördük. Bir de sevincinizi görmeye lüzum yok. Uzatmayın hadi. Rosa özellikle sizin de gelmenizi istedi. O Roza bir alçaklık peşindedir yine. Gelmeyiz biz. Bizi rezil etmeye çalışacaksanız o ziyafette çiğnetmeyiz kendimizi. Siz gelmezseniz biz zorla götürürüz. Çek o pis ellerini. Ellerin dudağında kan değil, kızıl güller açtırdı. Hoşuma gidiyor senin bu yırtıcılıkları. Ben senin o ağzını bir yırtarım. Çıkarın bunları ziyafete. Bu gecenin eğlencesi bunlar olacak belli ki. Hadi. Tüccar casuslarımızdan haber geldi. Don Diego denizden gelecek her türlü saldırıya karşı kıyıları tutmuş. Nasıl gireceğiz Cicele reis? Cezayir emiri Selim Tumi Cicel'le ticaret yapar. Ondan bir ticaret kervanı isteyeceğiz. O kervanla sızacağız içeri. Yine de tüccar casuslar gözünü kulağını açık tutsunlar Piri. Cicel'e sızabileceğimiz her ne imkan olursa bize haber etsinler. Tamamdır. Ben gereken emri salarım onlara. Kim bilir Esma'mla hatunlar ne haldelerdir şimdi. O fenalıklara kalkışmaktadır o zorbalar. Ağam ne vakit varacağız gayrı Cezayir'e? Yeter gayrı aslanım. Sabahtan beri söylenip durursun. Nasıl sızacağımızı tertip ettik. Biz de isteriz gitmek. Gözümden sakındığım hatunum daha dün gözümün önündeyken bugün düşman elinde. Yüreğim buna katlanmakta zorlanır ağam. Bizim yüreğimiz yanmaz mı sanırsın İlyas?
Biz de Koç Baba meselesinden sonra ahd ettik İzabel'le. Evlenip yuva kuracaktık. Sonra bir düşman geldi. Analıktan etti onu. Tam bu yarayı sardık derken bu sefer kaçırdılar. Hem de daha beter bir düşman kaçırdı. Bizim de yüreğimizin bir yanı onlarla esirdir İlyas. Ektiğimiz gülü ellerimizden koparıp içimizde yara açtılar. İçimiz kan ağlamaktadır derdimizden. Ama yutkunup bu yarayı bastırmak mecburiyetindeyiz. Biz de böyle kedere sürüklenirsek kim kurtaracak halamızı, hatunumuzu, yarimizi, ha İlyas? Bir bela bitse diğeri başlar. Bir düşmanı yensek daha büyüğü çıkar. Davası büyük olanın düşmanı da büyük olur İlyas. Biz vurdukça düşman da vuracak elbet. Ama mühim olan kendimizi kaybetmeden mücadele etmektir. Bugün bu bela çıktı. Yarın daha da büyüğü çıkacak. Mühim olan dirayetli olmak. Bütün zorlukların altından kalkacak kadar kuvvetli olmaktır İlyas. Bize de dirayetli olmak yaraşır aslanım. Onlar hatunlara her ne yapmayı planlarlarsa planlasınlar. Onu yapamadan biz hatunları kurtaracağız. Bu vakte kadar sabrını yüreğine sırayla. Eyvallah. Niçin yemiyorsunuz senyoralar? Özellikle sizlerin de ziyafete katılmanızı istedik. Çekinmeyin, yiyin. Daha önce senin gibi soylu birinin masasında oturmamışlardır. Ondan alışkın değiller. Biz sizin gibi sırtlanların sofrasında yemek yemeye alışık değiliz. Ama siz kendiniz gibi alçakların masasında oturmaya alışık olduğunuz için tuhaf geliyor. Belki benim masamı beğenmemiş olabilirsiniz. Ama eminim ki Yüce Kralımın masasını beğenirsiniz. Ne de olsa yarın ona hediye olarak gideceksiniz. Oruçla Hızır'ı tehdit edeceksen elinde beni tut. Kızlarım bırak gitsinler. Beni al. İstersen öldür. Umurumda değil. Benim de sizin gibi bir annem vardı. Evlatlarına merhametli, onların üzerine titreyen, acı bir şekilde kaybettim. Bana onu hatırlattınız senyora. Gracias. Benim gibi analar senin gibi evlat doğurmaz. O yüzden siz merhamet edebilirsiniz. Ama ben sizin gibilere merhamet etmem. Senden merhamet isteyen yok. Ama senin merhamet etme vaktin geldiğinde biz sana acımayacağız. Bu vakitten sonra elimiz yalnız kılıç vurmak için uzanır. Sen de kılıç gibi kadınsın zaten. Keskin ve ihtişamlı.
O kılıç senin kafanı da kesecek. Bakalım o zaman da böyle konuşabilecek misin? Perfecto. Buna bayılıyorum. Düşmanlarınızın şehrine onlar yokken saldırdınız. Onlarla erkekçe savaşmak yerine kadınlarıyla tehdit ettiniz. Siz bu korkaklıkla nasıl Akdeniz valisi oldunuz? Neyse ki bizim erkeklerimiz tepenize çöktüğünde denizlerin cesur erkekleri nasıl olur göreceksiniz. Belki siz de erkekleşirsiniz. Senin kocan. Neydi adı? İlyas. İlyas'ın kafasını kessem, onu sana ellerimle getirsem, yeteri kadar erkek olmuş olur muyum senin için? Ona bir şey yapmaya senin gücün yetmez. Yalnız İlyas'ın değil. Sana Hızır'ın, sana da Oruç'un kellesini kesip veririz. Siz bizim kılıcımızdan kurtulabilecek misiniz acaba? Siz benim Roza'mın kanını nasıl dökersiniz? Ben Roza'mın bir damla kanı için dünyadaki herkesin kafasını keserim. Daha bunun bin mislini yaşatacağız sana Don Diego. Elimizden çekeceğin acıyı sen düşün. Çıkarın bunları. Roza. Sen de uygun görürsen evvela bu ada meselesini halletmek isterim. Bundan sonra aramızdaki izdivacı tamamını erdiririz. Gemiyi ellerimle yapmıştım. Bir gün evlenip çocuğumuz olduğunda oynasın. Babası gibi denizci olsun diye. Ama artık olmayacak. Bu hayatta her şey imtihandır. Çocuğumuz olmayacaksa da Allah'ın takdiri der, ağır basarım. Sana bunu yaşatmaya hakkım yoktu. Baba olamayacaksın. Deryalarda kendi gemisini yüzdüren, kendi davasını güden bir adam olsam ne gam. Ama yüce bir vazifeyi sırtlanmışız. İmkansız yol olmaz. Bu da bizim nasibimiz. Senin de gözün uyku girmemiş. Dert gemileri yüzer durur içinde. Isabella yavrumuzun gemisi. Isabella yavrunuz mu ağam? Yok bre. Düşündüğün gibi değil. Isabel bir gemi yapmış. Bir gün bebeğimiz olursa bana öykünsün. Derya eri olsun diye.
Malum hadiseden sonra denize bıraktı. Ne yapsın? Ümidi kalmadı. Ben de yeniden yontmaya başladım. Hep ümit var olsun diye. Biz ikimiz bir yuvada baş göz olursak kafi gelir. Bilsin istedim. İnsan uzaktayken daha iyi anlıyormuş. Sence de öyle değil mi? Çocuğumun olamayacağını öğrendiğimde oruçlu mutluluğumuzun hep yarım kalacağını düşünmüştüm. Ama böyle ayrı kalınca daha iyi anladım. Asıl mutluluk iki gönlün bir olmasıymış. Yan yana olunca sevginin tamamlayamayacağı eksiklik yokmuş. Yan yana olmak. Daha dün alıştığımız bir şeyken şimdi ne kadar ulaşılmaz gelir insana. Yan yana olmanın kadrini ayrı düşünce daha iyi anlarmış insan. Baktığında bir deniz aşırı memleket. Ama varmaya çalıştıkça ulaşamayacakmışız. Uzandıkça tutamayacakmışız gibi gelir bana. Yiğidin yüreği demirden sert, gülden naziktir. Sevdiğini esen yelden daha iyi sakındığın için böyle gelirizdir. İnsan uzaklaştıkça kaybetme korkusu sarar yüreğini. Doğru dersin. Ama nihayetinde yiğidin yüreğini gülden nazik kılan da bir güldür. Duam odur ki yaban topraklarda biz varmadan incinmesin. Ümit gemimiz yoldadırızdır. Hiçbir fırtına mani olamaz evelallah. Nice yıllar tabiatın fırtınaları, dikenleri arasında kalıp mücadele ettim. Nihayet biri çıktı. Hepsinin içinde duran bir gül olduğumu gördüm. Elleriyle alıp gönlüne ekti. Ama bir yağdayı koparıp gönlünde yara açtı. Dileğim o ki yarası daha fazla acıtmasın. Gönlünün kanı dinsin. Kül gönül toprağına tekrar ekilsin. Ümit gemisi elbet yoldadır. Tasa etme sen. Biz sabırla bekleyelim o gemiyi. O gemiye de hiçbir fırtına mani olamayacaktır.
Bellesa, Belle Barbarossa, Eylesa, Gelesa,